Yalı Çapkın 7. bölümün sonunda Suna ile Ferit'in öpüşmesiyle olaylar artık daha da karmaşık bir hale gelmeye başladı. Bu sahne hakkında hepimiz bazı tahminler yaptık ve eminim ki kimse bu sahnenin gerçek bir sahne olacağını düşünmüyordu. Tabi senaristler herkese ters köşe yaparak Suna'ya Ferit'i gerçekten öptürdüler. Peki Seyran Ferit'le Suna'yı öpüşürken yakalayacak mı? Öncelikle 7. bölümün sonunda Suna Ferit'e yakınlaşmaya başladığı zaman Abidin durumdan oldukça rahatsız olmuş gibi gözüküyordu ve her şeye rağmen etrafını kontrol etmeye başlamıştı. Çünkü Abidin Seyran'la Fuat döndüklerinde bu manzarayla karşılaşırlarsa eğer her şeyin ne kadar kötü bir yere gidebileceğini biliyor. Bu yüzden Abidin çok büyük ihtimalle burada Seyran'ı bir şekilde engelleyecek veya başka bir şeyle oyaladıktan sonra Seyran burada Ferit'le ablasının öpüşmesine şahit olmayacak. Zaten fragmanda gördüğümüz sahnelere göre de Seyran bu itirafı Suna'dan öğreniyor. Yani 8. bölümde Suna Seyran'a Ferit'le öpüştüğünü itiraf edecek. Ve bu süreçte yaşadığı pişmanlıkları izleyeceğiz. Peki Abidin'le Ferit arasında neler olacak? Birkaç bölümdür Abidin'in yavaş yavaş Suna'ya karşı bazı hisler taşıdığını görmeye başlamıştık. Bu bölümde Suna'yı ağlayarak gördüğü zaman kendisi endişelenmiş ve Ferit'e haber vermişti. Ferit de bu sayede Suna'yı babası Kazım'ın dayağından kurtarmıştı. Son sahnede yine Suna ile Fuat eğlenirken Abidin'in bu durumdan biraz rahatsız olduğunu ve kıskandığını birkaç ufak detayla gördük. Fragmanda ise Suna için Ferit'e çıkışması artık Abidin'in kesin olarak Suna'ya karşı gerçek hisler beslediğinin kanıtı olarak görülebilir. Çünkü Abidin Ferit'le oldukça yakın ve onu hiçbir koşulla yalnız bırakmamasına rağmen Suna'nın Ferit'i öpmesi Abidin'in bazı şeyleri sorgulamasına neden oluyor. Fragmanda da Abidin'in Ferit'e "Sen neden kıza karşı açık kapı bırakıyorsun?" dediğini görüyoruz. Aslında Abidin burada öpen kişinin Suna olduğunu gördüğü halde Suna'ya bunu konduramıyor ve Ferit'e bu yüzden "Neden açık kapı bıraktın?" diyor. Yani tamamen duygularıyla hareket ediyor ve umarım Abidin Suna için Ferit'le arasını bozmaz. Peki Ferit'le Pelin yine buluşuyor mu? Pelin Ferit tarafından o kadar terslenmesine rağmen hırsından vazgeçmeyecek gibi gözüküyor. Bu bölümde Ferit'le Pelin'in yine bir gece kulübünde buluştuklarını görüyoruz. Yani Ferit Seyran'a verdiği tüm sözlere rağmen hala Pelin'le takılmaya devam ediyor. 7. bölümde hatırlarsanız Ferit Pelin'e toplum içinde beraber gözükmememiz gerekiyor demişti. Bu yüzden kendisini şapkayla gizlemiş ve Pelin'i uzaktan izliyor. Yani Ferit'in kendisini gizleyerek Pelin'in yanında olduğunu düşünürsek bu durumdan oldukça memnun gibi gözüküyor. Tabi Seyran 8. bölümde Ferit'i Pelin'le öpüşürken yakalayacak ve Ferit'e karşı hisleri tekrar kırılmaya başlayacak. Seyran her bölüm Ferit'e bir adım daha attı derken Ferit'in hareketleri onu tekrardan 2 adım geri gitmeye zorluyor. Peki Seyran'la İfakat arasında neler olacak? Biliyorsunuz ki Seyran İfakat'ı kayınbabası Orhan'la yakalamıştı. Bu bölümde gece yaşananlardan sonra Yalı'ya döndüklerinde İfakat Yalı'ya sarhoş bir halde geldiklerini öğreniyor. Bu durumu da büyük ihtimalle Yusuf'tan bile öğrenmiş olabilir. Tabi Seyran elinde İfakat'a karşı koz bulundurduğu ve İfakat'ın çok da iyi biri olmadığının farkında olduğu için onun karşısında oldukça dik duruyor. Seyran'ın İfakat'ı karşısına alması oldukça büyük bir şey. Çünkü İfakat Seyran'a düşmanlık beslerse Halisa'nın sözüne en çok önem verdiği kişilerden biri olarak Halisa'ya Seyran'ı sürekli kötülemeye ve açığını yakalamaya çalışacaktır. Son olarak Kazım, Fuat ve Ferit'e neden tavır koydu? Bunlara bakalım. Kazım Suna'nın gece yaşadıklarını büyük ihtimalle öğreniyor ve Fuat'a fragmanda artık kendine yeni birini bulursun diyerek Suna'yı ondan uzaklaştırmaya çalışıyor. Aslında bunu bilinçli olarak bile yapıyor olabilir. Çünkü Kazım kızlarını kendisine para kazandıracak hazineler olarak görüyor. Bu şekilde Fuat'ın duygularını yoklamak istiyor olabilir. Aynı şekilde Ferit'e de "Kızımdan uzak dur" diyerek yine Suna'nın sarhoş olma olayından bahsediyor. Bunu da Ferit'in 7. bölümde kendisine yapmış olduğu çıkışa bir cevap olarak yapıyor. Çünkü kızlarına sözde değer verdiğini göstererek Ferit'in üstünde bir üstünlük kurmaya çalışıyor. Kazım Seyran'ın boğazını da büyük ihtimalle bu olay yüzünden sıkıyor ve Ferit bu olayı öğrenirse eğer Kazım ne kadar üstünlük kurmaya çalışırsa çalışsın Ferit bütün iplerini koparacaktır. Evet dostlar, Yalı Çapkın'ın 8. bölüm fragman analizimizin sonuna geldik. İkinci fragman çıktıktan sonra daha sağlıklı yorumlar yapabiliriz. Tabii siz de kendi görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.